Herkese merhabalar. Bu videoda SnowRunner'da Skat araçlarımızı Smithville Barajı'ndan Drummond Adası'na götüreceğiz. 3 tane araç seçtim. Land Rover Marshall ve Skat 800 araçları. 4 çeker alalım. Bu araçları Drummond Adası'na götürüp farklı görevleri yapacağım. 4 tane görevim kaldı. Bu görevlerin tamamı izci araçlarıyla yapılıyor. Bu araçlarla son görevlerim, Michigan'daki son görevlerimi yapıp Drummond adasında bitirip Drummond adasındaki son 4 görevimi de bitirip artık Alaska haritasına geçeceğim. Karlı yollar, zorlu yollar bizi bekliyor. Land Rover'ı daha önce hiç kullanmamıştım. Güzel, güçlü bir araç fakat küçük bir araç olduğu için görmüş olduğunuz gibi engebeli arazilerde çok zorlanıyor. Yani özellikle büyük taşlarda vesaire. Skat 800 bundan daha iyiydi. Özellikle Marshall falan o konuda daha iyi. Ama yine de aracı kullanmak için testini yaptım. Yani görev yapılabilir. Fena araç değil. Bunu bir görevde de kullanmayı düşünüyorum. Şimdi garaja götüreceğim aracı. Garajda kamyonumuza bir tane römork bağlayacağız. 3 tane aracımızı yükleyip daha sonra Drummond Adası'na gideceğiz. Hop 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 hop. De söylemek istediğim buydu. Allah'tan otonom var. Otonom vincimiz bu türlü durumlarda bizi hemen kurtarıyor. Otonom vinci araç çalışmıyor olmasa bile bir batarya sayesinde vinci kullanabiliyorsunuz. O burada çok zorlandık. Gerçekten zorlandık. Bu kaya yüzünden tam tepede. Diflokumuzu da açalım. Difloku açınca çıldırıyor araç. Burada da altında bir tane kaya var. Şu kayaçlar yüzünden çıkamıyoruz. Otomatiğe alalım bakalım. Az geri gidiyorum. Gerçekten kullanması çok zor bir araç. Otonomici sayesinde kurtardık, yoksa başka bir araçta çekmek zorunda kalacaktık. Difloku kapatalım. Evet, diğer izci araçlarımız burada. Görmüş olduğunuz Azov ile götüreceğim. Hemen diğer izci araçlarının yanına park edeyim. Azov kamyona bir remork alalım. Rampalı olan remorktan alacağım. Hemen gösteriyorum. Bu biraz kısa oluyor.
Evet, şu deve boynu yarı ramok. 5700 dolar satın alıyorum. Ha, şu şeyleri, rampayı indirmeyi unuttum. Rampayı etkinleştir. Tamamdır. Şimdi motoru durdurabiliriz. Öne Marshall'ı mı alalım kan? Marshall'ı en son alalım. Evet, Marshall'ı öne alıp şu üst deve boynu tarafına çıkmaya çalışacağım. Bakalım, eğer çıkamazsa Marshall'ı en sona alırız. Evet, düşük viteste gidiyorum. Düşmemek için. Evet, çıktı. Çok güzel. Harika. Araç değiştir diyorum. Scott 800'ü çıkartalım. Yine düşük viteste. Süper. Az daha ileri alabiliriz. Tamamdır. Aracımızı değiştirelim. Land Rover Defender 90. Düşük viteste girmeyi unuttuk. Çapraz girdik. Olmadı. Tamamdır, yandan bakalım. Harika. Motoru stop edelim. Kamyonumuza geçelim. Azo. Kargoları paketle diyorum. Bakalım Marshall'ı paketledi mi? Marshall'ı paketlemedi. Maalesef. Şöyle bir şey yapalım. Vinçle sıkıştırabiliriz aslında. Vinçle sıkıştırıp gidebiliriz. Şöyle. Şöyle. İyice sıkıştırdım. Hatta biraz sola yatmış durumda. Ondan dolayı iyice sıkıştırdık. Winch modunu kapatıyorum. Buradan halat atabilir miyiz? Halat atamıyoruz herhalde. Evet. Neyse, bu şekilde ilerlemeye çalışacağız. Oo, daha kötü yapıyor. Kamyon döndüğünde bunu hesaba katmamıştık.
Bunu hesaba katmamıştık. Şu alttan destek versem olur mu acaba? En azından öne sarkmasını engelleriz. Şöyle. Ama bu şekilde gidelim bakalım. Bak bu hiç iyi olmadı. Beğenmedim. 3 taneyi sıkıştırmaya çalışalım. Scout'u biraz daha ileri alalım. Bu problem yaratacak mı bize? Hiçbir şey olmadı. Çok iyi. Bu şekilde gidelim. Evet. Simitli Barajı haritasından Drummond haritasına gideceğiz. Garajımızdan çıkıyoruz. Azo güzel bir kamyon fakat biraz yavaş. Neden güzel olduğunu söylüyorum. Çok stabil bir kamyon. Yani arazi tutuşu çok iyi, çamurda çok iyi. Süspansiyonları çok iyi. Çok stabil bir kamyon ama yavaş gidiyor. Ondan dolayı biraz gecikmeli olarak gideceğiz. Çünkü arkamızda 3 tane izci aracı var. Mecburen yavaş gitmek zorundayız. Şuradan geçeceğim çünkü direkten dolayı geniş almam lazım. Suya düşerim bu şekilde. Evet, böyle daha basit oldu. Bu remotla suya düşmek istemem. Toz efektini görüyor musunuz? Bu toz efekti son 27 ve 27 güncellemesiyle geldi. Daha önce toz efekti bu kadar iyi değildi. Kuru yollarda özellikle
Bu toz efektini arttırdılar. Daha gerçekçi yaptılar. Asfalt yola gidince tabii toz bitti, şimdi tekerlerdeki çamurları dışarı atıyor. Bu sürekli kullandığım bir yol. Haritaya o yüzden bakmadım. Drummond Adası'nda garaj olmadığı için en yakın garaja Smithville barajında bu haritada. Bundan dolayı sürekli araçları bu garajdan çıkartıp Drummond Adası'na götürüyordum. O yüzden yolu ezberledim, yani sürekli kullandığım bir yol. Burası asfalt. İleride rampalar var, taşlı araziler var, keskin virajlar var. Bu römorkla inşallah bir problem yaşamadan oradan geçeceğiz, çünkü buradan daha keskin virajlar var. Şöyle römorku değdirmeden, değdi. Çok az değdi. İşaretçilerimizi de açalım aslında. Sonuçta uzun ve geniş araç. 3 tane izci aracı taşıyoruz burada. Aslında bir aracın da buna eskortluk yapması lazımdı. Yani uzun ve geniş araçlara eskortluk yapan araçlar var. Tabii multi oynasaydık başka bir arkadaşımız da bize eskortluk yapardı. Maalesef şu an tek oynamak zorundayız. Hops aslında daha keyifli oluyor bu tarz oyunlarda. SnowRunner, Farm Simulator oyunlarında asıl keyfi co-op'la çıkıyor. Yani arkadaşınızla birlikte oynadığınızda çok fazla daha keyif alıyorsunuz. Evet. Rampalar başladı. Birazdan yavaştan taşlı araziler de başladı. Ama araçlar sağlamda. Bir problem olacağını düşünemiyorum. İlk seferde gitseydik Marshall düşecek gibi duruyordu. Ama şu an çok büyük bir sıkıntı yaşamadığımız sürece araçlar remorktan düşmez. Paketledik kargoları. Arazi, başlı arazi başladı ama kamyon iyi, bir sıkıntı yaşamayız. Buralarda geniş alacağım, hem taşlı araziye girmemek için hem de römorkun buradan daha rahat dönebilmesi için biraz kayalığa girmek zorundayım. Römorkun sürtmemesi için. Evet, çok rahat döndüm, çok rahat. Azova efsane.
Otomatik vites kullanırken vitesin değişmesini beklemeyin. Yani rampalarda vitesin kendisinin düşmesini veya yokuş aşağı inerken vitesin otomatik artmasını beklemeyin. Shift tuşuna bastığınızda veya sizde hangi tuşa değiştirmiş olabilirsiniz. Vites değiştirme tuşu, debriyaj pedalı daha doğrusu. Buna basıp vites değiştiriyorsunuz. Debriyaj tuşuna basıp bıraktığınızda daha hızlı geçiyor. Yani eğer araç boğulmuşsa rampada daha erken vites düşüyor veya rahatlamışsa yokuş aşağı inerken daha erken vites yükseltebiliyor. Bunu birazdan göstereceğim. Şu an zaten 4'te. Görmüş olduğunuz gibi zorlandı. Debriyaja bastım. 3'e attı. Tabi hemen toparladığı için kendisi tekrardan 4'e attı. Bu yollarda zaten çok hızlı bir kamyon olmadığı için 4 vites kutusu 4 vitesli bir araç. Vites kutusu daha doğrusu. Hızlı bir araç değil ama vites kutusundan dolayı da çok zorlukları aşabilecek bir araç. Mesela şurada debriyaja bastım. Hayır, hiç zorlanmıyor. 4'ten devam ediyor. Geniş alıyorum tabii. Biraz sürttüm. Şöyle arkadan da görün. 3 tane aracımızı drone mont adasına götürüyoruz. Bu kamerayı düşünmeleri çok güzel olmuş. Yani sadece öndeki aracın kamerasını kullanabilseydik bazı yerlerde gerçekten sıkıntı yaşardık. Ama böyle arkadan da görebilmemiz çok iyi olmuş. SnowRunner'da tek kamera sıkıntısı zaten duvarların, şu kayalıkların arkasına geçtiğinizde kamerayı atıyor. Oradan bakamıyorsunuz. Tek problemi o. Yani şöyle. Kayalıklara geldiğinde yukarı atıyor. Oo. Kameraya bakalım derken ağaçlara girdik. Yani göstermek istediğim şu. Mesela şu taraftan bakacaksınız. Otomatikman sizi yukarı atıyor. Aynı eksende kalmıyorsunuz yani. Biraz da içeriden sürelim. Yavaş gidiyoruz zaten. Şöyle aynadan da kontrol edebiliriz araçları. Sağ aynamıza da bakabiliriz. Kaç? 21 mille mi gidiyoruz? Mil herhalde bu. Kilometre değildir yani. Bu kadar da yavaş olamayız. Mesela 4. viteste hemen hemen maksimum hızı bu. Yani rampa aşağı olmadığı sürece. Yine geniş alıyorum. Aracın içinden çok belli olmuyor ama bakalım buradan. Evet, dıştan bakmadan şöyle şuradan gidelim. Römorkumuza bakalım şu aynadan. Şu an iyi. Evet, römorkta sorunsuz bir şekilde tahtaya çıktı.
Çok zorlanıyor. Yükümüz de hafif değil aslında yani. 3 tane araç var. Trailer'ın kendisi. Bundan dolayı da aslında biraz yavaş gidiyor. Bu Smithville Barajı gerçekten zorlu bir araziydi. Bu özellikle aşağı kısımlar daha zorluydu. Daha kayalıklar var. Çok büyük kayalar var yollarda. Beni gerçekten bayağı zorladı. Zaten hasar aldık. Dediğim gibi burada son 4 görevim kaldı. Bir süreli bir görev. Bu görevleri bitirdikten sonra Alaska haritasına başlayacağım. Farklı bir doğa, farklı deneyimler bizi bekliyor. Alaska haritası gerçekten farklı. Yani burada doğayla iç içe oynuyorduk. Orada daha çok böyle yeşille, suyla değil de karla, buzla savaşacağız. Burada çamurla savaşırken orada buzla, karla savaşacağız. Farklı bir deneyim olacak benim için. Römork mağazası var. Bununla işim bittikten sonra bu römorku, deve boynu römorkunu getirip burada satacağım. Bu araçları haritanın ortasında araçlarımı koyduğum bir yer var. Genişçe bir arazi olduğu için araçların yakıt ikmali, tamiri orada daha kolay oluyor. Römorklara bindirip indirmesi. Bunlar da oraya, haritanın ortasında bir yerde zaten. Bunları da oraya götürüp orada indireceğim. Her görevi farklı bir araçla yapmaya çalışacağım. Bir görevi bir araçla 2 görev yapacağız. O kadar izci aracımız maalesef yok. İleride paramız oldukça alırız tabi. Ama şu an 3 tane izci arı benim için yeterli. Duramat adasına seyahat edelim. Evet, tünelden ada sınırlarına geldik. El frenimizi indiriyoruz. Motoru çalıştırıp devam edelim. Direkt burada da indirebilirim ama gerek yok. Benim diğer bir aracım daha orada. Yakıt ikmali yapabileceğim bir araç da var. Bu Azov'da zaten yakıt yeterli olur ama görevleri, mesafeyi bilmediğim için belki yakıt sıkıntısı yaşayabiliriz burada. Ondan dolayı o yakıt ikmali yapabileceğimiz bakım şasisi olan araçta imdadımıza yetişecek. Zaten o aracı buradaki haritaya girdiğim andan itibaren burada bıraktım. Yani burada sadece bir yerde yakıt deposu var. O da çok uzakta. Arazi şartları da zor olduğu için tam haritanın ortasında bir yere konuşlandırdım. Yakıt bitmeye yakın gelip buradan tedarik ediyordum veya ben kendim araçla götürüp kullanmış olduğum aracın yakıt ikmalini yapıyordum. Evet, maşallah güzel gidiyoruz. Römork iyiymiş, 3 tane araç alıyor. Tabii araçlar çok büyük değil. O nereden hasar aldık? Nereden hasar aldık? Aman 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 aman. Arkadan rampa vurdu. Rampa tabii tam kapanmadığı için arkasını sürttü. Araçtan dolayı tam kapanamıyor. Ondan dolayı arkayı sürttük. Problem değil. Zaten çok az kaldı. Şu an önümüzde. Buradan sonra zaten
Kamyona da ihtiyacımız kalmayacağını düşünüyorum. Römorka ihtiyaç kalmaz inşallah. Evet, geldik. Bahsetmiş olduğum yer burası. Genelde araçlarımın işi bittikten sonra ben buraya çekiyorum. Şöyle sağa doğru yanaşalım. Araçlarımızı indirip görevlere başlayalım. Hatta araçlarımızı indirmeyelim. Bu videoyu burada sonlandıralım. Başka bir videoda araçlarımızı indirip teker teker indirip bu görevleri yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim ben. İnşallah güzel vakit geçirmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.